Merhaba güzelliklerim, hoş geldiniz. Ben de size bu güzelliklerle geldim bugün. Yine çok güzel ve mükemmel bir bebek yeleği hazırladım size. Birlikte öreceğiz. Yeleklerim 6 aydan 1,5-2 yaşa kadar olur. Yani bakın şöyle ebatına, çok küçük yelekler değil, çok ideal. Yani 0-1 yaş grubuna e, uyacak şekilde yelek yıkandıkça büyür, bebek büyür, yelek büyür. O yüzden ölçülerim 6 aylıkken giydirmeye başlarsanız 1,5-2 yaşına kadar giydirebilirsiniz. Şöyle bakın, içini de göstereyim. Şahane bir bebek yeleği oldu. Şu beyaz ipim, şuradaki beyaz ipim bir yumak. Beyaz ip bir yumak gidiyor ve bu aralardakilerde az kalmış iplerimi değerlendirdim. E, Elinizde örgü örenlerin hepsinin evinde böyle küçük küçük az kalmış ipler vardır. Onları da burada değerlendirebiliriz. Bakın, bu da başka bir renkleri kullanarak böyle değiştirdim. Ve bunun da bakın iç kısmı bu şekilde. İkisine de aynı şekilde birer yumak ipim gitti. Başka da diyeceğim yok. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Pratik bir şekilde öreceğiz. 3 milim bir tığ kullanacağım. Yalnız çok sıkı örüyorsanız 3 milim kullanmayın da mesela 3,5-4 milim olarak kullanabilirsiniz. Bebek iplerinin hepsiyle örebilirsiniz. Bütçenize hangisi uyuyorsa, çünkü ip fiyatları almış başını gitmiş. O zaman ne yapalım? Haydi örmeye başlayalım. İpimle tığımı buluşturdum ve uzunca bir zincir çekeceğim. Çünkü ilk sırada kurulumumuzu ayarlayarak devam ediyoruz. Şöyle çok da sıkı zincir çekmeyin bu başlangıca. Biraz uzunca zincir çekeceğim. Bu modelimde önleri 2 tane trabzan ekleyerek biraz büyüttüm. Yani 16 ile devam edeceğiz. 14 ile devam ediyorduk. Şimdi 16 ile devam edeceğiz. Bakın şöyle 100'e yakın bir zincir çekin. Fazlasını keser atarız. Evet, zincirimi hazırladım. Bakın biraz böyle uzun zincir çektim. Bu sırayı dikkatli izleyin güzelliklerim. Şimdi tığıma ipimi aldım. Buradan 3 zincir bırakıp 4. zincirime çift kanadından batırarak trabzanımı yaptım. 2 kere de çekerek trabzan yapacağız. Bakın. Bu baştaki zincirimizi de sayıdan sayacağız. 1, 2 oldu. 16 tane buraya trabzan yapacağım. Her zincirin bakın çift kanadına batırarak, en önemli sıramız burası. Burayı ayarladıktan sonra gerisi tıkır tıkır gidiyor. 2, 4, 6, 7, 8. Evet, burada şu an 16 tane. Ön için hazırladığımız yer burası ön. 2 tane zincir çekip 1, 2. Tığıma ipimi sardım. Şu son battığım trabzana, bakın şu son battığım trabzana batırdım. Ve buraya yine bakın şöyle. Ve bunu da sayacağız. 14 tane de şimdi yapacağız. Kol için 14 tane. 2, 3, 4. Ay ay ay. 4, 5, 6. Evet, burası da 14 oldu. Şöyle. 2 zincir, 1, 2 zincir ve yine son battığım trabzanına aynı yere, bakın şuraya batırdım. Böyle. Şimdi burada öne oluşturduk, kolu oluşturduk. Sırada arka var. 22 tane trabzan yapacağız burada da. Birinciyi yaptık. 22 tane daha yapacağız. 22'yi tamamlayalım. Evet, arkayı da yaptık. Bakın 22 tane. Şimdi
Bir, iki zincir. Aynı yere, bakın son battığım yere batırdım. 14 tane trabzan yapacağız. Yine kola geldik. 14 yapıp sonra önü yapacağız ve ince ayar yapacağımız yer bitecek. İnanın en zor yeri burasıydı. Gerisi kolay. Şimdi bunu da 14 yapayım geleyim. Evet, 14'ü de yaptım. Bakın ikinci kol yerini de hazırlamış oldum. 1 2 zincir. Son battığımız yere batıyorduk. Batırdım ve 16 tane olacak. Şimdi 16 tane trabzanı tamamlayacağız ve geleceğiz. Şimdi buralarda videoyu durdur başlat yapıyorum sizi sıkmayayım diye. Bakın böyle çok güzel oldu. Evet, bakın ilk halkamız oluştu. Önlerimiz böyle bu şekilde, arka bu kollar ve tamam. Şimdi zinciri fazla çekmiştik. Şurada bakın hemen zinciri keseceğim. Şuradan zincirimden 1 2 saydım. Üçüncüyü şuradan ayırdım. Bakın bu buradan ayrılıyor. Şöyle üçüncü zincirden kestim ve bunu aldım. Burayı kenarı tığlarken bunu yok edebiliriz. Şöyle oldu. Bakın gitti fazlalık. 1 2 3. Tek işlem yapacağımız yerler bu iki zincirlerin olduğu yerler. 4 tane bu şekilde noktamız var. Şimdi birinciye kadar gideceğiz. Birincide ne yaptıysak öbür üçte de aynısını yapacağız. Baştaki trabzana batmayacağız. Çünkü bu zinciri sayacağız. İkinciye batırdım. Ve bütün trabzanlarıma birebir batarak ilerleyeceğim. Hepsine birebir batacağım. Bakın. Dört tane artırma noktamız var. Birinde yaptığımız işlemi öbür üçünde de yapacağız. Evet, 16 taneyi ördüm. Ve şimdi bakın burada ilk zinciri gördüm. 2 tane buranın içine trabzan. 1 2. Şöyle. 2 zincir. Aynı yere 2 tane yine trabzan. 4 tane oldu. Bakın 4 tane artırmış oldum. Şimdi sıradaki trabzanlarıma birebir batarak öbür yuvaya geleceğim ve aynı işlemi yapacağım. Orada da 4. Bir sırada 4, 8, 16 tane. Bir sırada 8 tane artıracağız. Şimdi burada bir kere daha göstereyim. Çünkü aynı şeyi yapacağız. Tam belirlensin diye. Bakın geldim ikinci noktama. Boşluk olan noktama. Buraya şimdi 2 tane trabzan. 1 2. 2 zincir. Aynı yere 2 trabzan. Böyle. Bakın burada yaptığımın aynısını burada da yaptım. Şimdi burada ve burada aynısını yapıp sıramı tamamlayacağım. Sıranın sonuna geldiğimizde bakın bu zinciri de trabzandan saymıştık. Tepe noktasına batarak bunun üzerine bir trabzan yapacağız. Bakın şöyle bu kenar dümdüz çıkacak. 1 2 3. Çevirdim ve yine birinciye değil ikinciye batırdım. Ne yapacağız şimdi? Zincir olan hedef noktamıza gideceğiz. Bu aralar birebir batırıyor. Hepsine teker teker. Evet, şimdi bakın yine 2 zincir olan yerdeyim. Burada bir trabzan,
2 zincir, bir trabzan. 2 tane artırmış oldum. Bir sırada 4, bir sırada 2 artıracaktık. Şimdi öbür 3 noktaya da aynı işlemi yaparak sıramı tamamlayacağım. Böyle. Tek tek batacağız. Aralarda hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi buraya geleceğiz. 1 artıracağız. 2 zincir, 1 artıracağız. Bu sırada 8 artırmamız var. Evet, bakın. 3. sıramızı da yaptık. Böyle iyice şeklini almaya başladı. 1, 2, 3 zincirimi çektim, çevirdim. Yine sadece zincir noktamıza kadar birebir batarak geleceğiz. Ve bu sırada dörtlü artırmalarımız var. Yani 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapacağız. Hemen oraya kadar geleceğim. Şöyle öreyim, durdurmayacağım. Evet, bakın. Yine artırma yerine geldim. Bir sırada 4, bir sırada 2 artıracaktık. Şimdi bu sırada 2 artıracağız. Çünkü 4 artıracağız. Bakın burada 2 artırdık. 2 trabzan, 1, 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. 4 tanemi artırmış oldum. Bakın. 4, 2, 4, 2, 4 diye bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani aynı sistemi kullanarak 10 sıra öreceğiz. Tekrar söyleyeyim. Bakın. 4, 2, 4, 2, 4. Bu şekilde 10 sıra örelim ve gelelim. Evet, 10 sıramı ördüm ve bakın geldiği şekli bu. Şöyle önler arkadan biraz daha geniş olur. Yelekte genişliğimizi de güzel yaptık ve şimdi ne yapacağız? Hem kollarımızı ayıracağız hem de örneğimizi başlayacağız. İpimi aldım ve yine 3 zincirimi çekerek birinciyi bıraktım. İkinciye bir trabzan. Üçüncüye bir trabzan. Dördüncüye bir trabzan. Bakın 4 tane. Bir zincir çektim. Bu zinciri sıkı çekiyorsanız 2 çekin, germe yapmasın diye. Bir trabzan atlayıp ikinci trabzana batırdım ve 3 tane trabzan yapacağım. 2 ve 3. Bakın şöyle. 1, 2 zincir çektim. Bir trabzan atlayıp ikinciye 1, sıradakine 2, sıradakine 3. 1, 2 zincir, bir trabzan atladım ikinciye. 3 tane trabzanı yapacağım. Bakın şu zincir olan yere kadar. Şimdi 3 trabzan, bir, 2 zincir. Gevşek çekiyorsanız bir de yeter. 2 ve 3. Bir atladım. İkinciye ve 3. Bakın şöyle. 1, 2. Şimdi burada bir tane tek kaldı. Bakın ayarlama yapacağız. Şimdi 2 tane zincirimin içine trabzan yaptım. Şöyle bakın. Şu şekilde oldu. Yine 1, 2 zincir çektim. Kolu bıraktım, geldim. Bakın. Hemen buraya aynısını yapacağım. Buraya yaptığımın.
2 tane trabzan. 1, 2. Bir tane de şuraya aldım. Bakın kolu da ayırmış olduk. Kol genişliğimiz gayet güzel. Ve şimdi öbür zincirime kadar 1, 2 zincir. Bir atladım. İkinciye aynı burada yaptığımı yaparak oraya kadar geleceğim. Buraya geldiğimde 1, 2 zincirimi çektim. Bakın burada tek kaldı. Bu teke batıracağım. Yani bir nevi ayarlama yapacağım. Bakın. Aynı şekilde bir ayı da bitirmek için ne yapmıştık? Üçlemiştik burayı. Şu şekilde üçledim. 1, 2 zincir çektim. Tuttum kolu. Bıraktım. Katladım ve şimdi zincirimin içine yine 2 trabzan. Bir tane de buraya yapacağım. Çünkü öbür kolda aynısını yapmıştık. Şurada bakın. Burada da aynı işlem. Şimdi aynı işlemleri yaparak sıramı tamamlayacağım. Umarım en kolay haliyle anlatmışımdır. Sırayı tamamlayalım ve örneğimi göstereceğim. Şimdi renkli iplerimize geçeceğiz. Bundan sonra örnekli devam edeceğiz. Evet. Tamamlayayım ben sıramı. Sırayı tamamladım. Bakın şimdi burada ip bağlayacağım buraya. Bakın ipi nasıl bağlayacağım? Şuradan aradan tığımı geçirdim. Çektiğim için sıkıştı. Bir saniye. Şurayı yeniden yapacağım. Şöyle. Araya taktım. Şimdi renkli ipimi aldım. Beyazımla sağlamladım. Bakın şuradan tuttum. Ve örgümü çevirdim. Hemen şu ilkteki zincirin tepesine bir sık iğne yaptım. Şuraya bakın. 1, 2, 3 defa tığıma sardım. Şu aradaki boşluk var ya bakın şuradaki trabzan. Zincirin altındaki ona batırdım. İpimi aldım. Şöyle. İkisini birlikte çektim. İkisini birlikte çektim. İkisini birlikte çektim. İkisini birlikte çektim. Şöyle bakın uzun oldu. Tığımın üzerine ipimi aldım. Şimdi bu arkada 3 tane var ya. Birini bırakacağım. İkinciden bakın şu 2 taneyi bunu aldım. Hepsini birlikte çektim. Tekrar ip aldım. Sıradaki 2 oldu. Bakın. Şimdi şu zincir boşluğunun içine de bir tane. Şöyle. 1, 2, 3. Sıradaki zincir boşluğunun altındakine bakın buraya batırdım. Şöyle. İkisini birlikte çektim. İkisini birlikte çektim. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Tığma ipimi aldım. Bakın burada 3 trabzanımız. Baştaki birinciyi bırakacağız. İkinciye bir yaptım. Tığma ipimi aldım. Tekrar sıradakini aldım. 2. Ve boşluğun içine 3. Şunları bakın bunlar atladığımız yerim bu. Burada atladık ya. 1, 2, 3. Bu 3 trabzanı bırakacağız. Zincirimizin altındaki bakın trabzanın tepesine batırdım. 2, 2, 2, 2 çektim. İpimi aldım. 3 trabzanın baştaki birinciyi bıraktım. İkinciden 1,
2, bir tane de zincir boşluğunun içine 3. 1, 2, 3. Şimdi şöyle koltuk altındakine kadar getireceğim ve örnek bu. Koltuk altına geldiğimizde bakın böyle bir açıklığımız var ya. Burada örnek yapmayacağım. Bakın şimdi aradakine batırdım. Birebir batacağız burada. 3 trabzanın üzerine 1, 2, 3. Zincir boşluğunun içine 1. 3 trabzanın üzerine batırdım. Bakın burayı düz geçtim. Zincir boşluğunun içine burada dümdüz bir geçiş yaptım. Şöyle oldu bakın. Ve buradan başlayacağız şimdi yine aynı şekilde örneğimizi yapmaya. Öbür koltuk altını da aynı şekilde geçeceğiz. Bir dahaki sıralarda oralara örnek yaparız. Evet. Detaylı anlattım. Bakın her yerde aynı işlemi yapıyorum. Şimdi buradan geleceğiz. Bu koltuk altında da aynı işlemi yapıp şu sondaki dörtlüye kadar örüp gelelim. Şöyle göstereyim. Çok tatlı. Son bitişteki dörtlüye geldim. Bakın yine 3 defa sardım. Şurada 1, 2, 3. trabzanı battığım yere batırdım. Önündekinden çıkarttım. Bakın şöyle. Ve ipimi aldım. 1, 2, 3, 4 de çektim. Ve yine bu baştaki trabzanı bıraktım. Buraya 3 tane yapacağım. 1, 2 ve sonuncu da zincirimize. Şöyle. 1, 2 zincir çekerek ipimi kestim. Bunları saklayacağız. Hep göstereceğim onları. Beyaz ipimizi başta bırakmıştık. Bakın şurada. Hemen ilk sık iğne yaptığım yere tığımı batırdım. İpimi aldım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Burada sık iğne yaptığım için biraz aşağıda kaldığı için tığıma ipimi aldım. Bakın şu çubuktan başlayacağım. Şunun olduğundan. 2, sıradaki 3, sıradaki 4. 4 tane ile başlamıştık ya, bakın yine burası 4 tane. 2 zincirimi çektim. Bir taneyi bıraktım. Bakın başlayacağım üçüncülere bu çubuğun üzerinden. 1, 2, 3. 2 zincir. Bir taneyi bıraktım. Bakın bu çubuğun olduğunun üzerindeki. Yani ona başlayacağız. Şöyle. 1, 2, 3. 1, 2 zincir. Bir taneyi bıraktım. İkinciden. İkincimiz de neydi? Buydu bakın. Uzun çubuğumuzun üstünden başlayacağız. Ve tüm sıra boyunca bu işlemi yapacağız. 2 sıra bu şekilde öreceğiz. Şimdi beyazla bu birinci sıramız. Tekrar yine aynı şekilde ikinci sıra öreceğiz. Şimdi bu sırayı böyle tamamlayalım. Bunu yapacağız. Şu sıranın sonundaki dörtlüye geldiğimizde bakın şu ipimizi şöyle alalım. Ötekini de böyle yapabilirdik. İkinciyi ördük, üçüncüyü örerken aklıma gelen fikir. Sonra ipin fazlasını bir daha döndürdüm. Ve bu ipi burada saklamış oldum. Bundan sonrakilerde böyle saklayabiliriz.
Ve 4 ile bitirdim bakın. 4 ile bitirdim. 1, 2, 3 zincir. Döndürdüm. Hepsine birebir batacağız. Yani şöyle. Dörtlüyü ördüm. 1, 2 zincir. Üçlülere birebir. 2, 3. 1, 2. Evet, aynı işlemi yaparak sırayı tamamlayacağız. Birebir aynısını yapalım. Tüm sırayı tamamladım ve 2 sıra beyaz ipimizle bu şekilde ördük. Şimdi farklı bir renk takacağım burada. Bakın. Önce beyazımı çektim. Yine aynen buradan. Burada bir sorun yaşıyorum ama neden yaşıyorum ben de bilmiyorum. Şöyle. Aldım ipimi. Zincirimi çektim. Ve yine baştakine bir tane sık iğne yaptım. Bir dahaki sırada şu beyazı yaparken bunu arada götürebilirsiniz. 1, 2, 3 sardım. Bakın burada 2 tane zincirimiz var. 1, 2. Şuna. Şuradan aynı işlemi yaptım. 4 kere de çektim. Bir trabzan bıraktım. 1, 2, 3 tane yaptım. 1, 2, 3. Bakın. 3 trabzanımı saydım. Birinci boşluğa değil, ikinci boşluğa alttan batırdım. Üstten çıkarttım. Şu. Ve bir trabzan bıraktım. İkinciye. Üçüncüye. Bir tane zincir boşluğunun içine. 1, 2, 3 sardım. Sıradaki bakın 2 tane boşluğumuz var. Alttan batırdım. Üstten aldım. Ve bu. Örneğimizi biliyoruz zaten. Batacağımız yerde burası. Bakın. Birinci boşluğa değil ikinci boşluğa batırdım tığımı. Tekrar alttan birinci boşluktan çıkarttım. Yani zincirin içinden aldık. Ben bunun ölçüsünü bir karış yapmıştım. Bir karış benim ölçümle ideal geliyor. İsterseniz boyunu da uzatabilirsiniz. Şu örnekli yerden şöyle bir karış örüp kenar tığlamasına geçelim. Yumuşacık bir örgüm oluyor. Ve bir karışımı ördüm. Beyaz sıramdan bakın bir sırada gittim. Gördüğünüz gibi çok tatlı olduk biz yine. Ve üçüncü modelimi de bitirmiş oldum aynı örnekten. Şimdi burada kenar kısmını yapacağız. Başlayacağız tığlamaya. Bakın şurayı beyazı 3 tane olanı bir sıra ördüm. Buradan önden başlayacağım. Omuzdan. Yani bu başladığımız noktaya kadar aynı işlemi yaparak geleceğiz. Şöyle bakın şimdi. 1, 2, 3. Tığma ipimi aldım. Hemen buraya dibe batırarak bir fıstık yapacağım. 2 kere sararak. 1, 2. İsterseniz renkli iple de tığlayın. Tercih sizin. 2 defa sardım. Hepsini birlikte çektim. Ve buraya bir zincir attım. Hemen buradan yatırdım. Bakın. Şöyle. Ölçerek yapın. 1, 2, 3 zincir. Buraya yine batırdım. 1, tekrar sardım. 2, isterseniz 3 yapın. Hepsini birlikte çektim ve bir zincir attım. Mesela şurada bir araya girelim. Bakın şöyle ölçün. Yerini bulun. 1, 2, 3 zincir.
Şu zinciri 4 de yapabilirsiniz. Şura biraz daha böyle kabarık dursun isterseniz. Bakalım şimdi 4 çektim. 1, 2. Hepsini birlikte çektim ve bir zincir attım. Bakın şunu demek istedim. Şu araya girelim. Şöyle bakın bir kabarıklık oluşturuyor. 1, 2, 3, 4. Ben iki şekilde de göstereyim. Siz istediğiniz gibi yapın. Şöyle. Şuraya batalım. Şu ipimizi de içinden alalım. 1, 2, 3, 4. Yaptım fıstığımı. Şöyle. Fıstığı toplamadan şurayı bırakmayın. Bakın şurayı sıkıca tutun. Önce toplayın. Bir zincir atın sonra bırakın. Daha güzel duracaktır. Şöyle. Bakın. Bütün kenar bu şekilde tığlanacak. Başladığınız noktaya kadar gelin. Hep aynı şeyi yapacağız. Ölçün ölçün. Yatırın. Bakın. Öbür kenarında burayı yaptığınız gibi zaten göz alışır ve aynı şekilde tamamlarsınız. Haydi toparlayalım şimdi. Bakalım ne yapacağız. Nasıl bir güzelliğimiz oldu. Şöyle. Dolaşalım etrafını. Şu etek kısmında bakın burada zincirimiz var ya. Şimdi burada nasıl yapacağız onu da göstereyim. Şöyle. Bakın buradan döndüm. Şu zincirin önündeki bakın şurası. Şuraya bağlayalım ve buradan devam edelim. Şimdi bu zincir boşluğundan yaparsak güzel durmaz. O yüzden birinci trabzana bağlayalım. Bakın zinciri bıraktım. Sıradaki trabzanın tepesine bağladım. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Şimdi buradan yaparsak daha güzel duracak. Çünkü şeyin içinde olmayacak. Zincirin içinde gevşek durur. O yüzden birinci trabzana bakın üçlüdeki. Şöyle. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde bitirelim. Daha güzel olacaktır böyle. Bakın şu şekilde. Evet, başladığım noktaya geldim. Bitirdim ve kestim. Yeleğimi tamamladım. Kollarını da aynı bu tığlama şekliyle tığlayıp bitirebilirsiniz. Eğer ki hırka yapmak isterseniz de buradan yine burayı başladığımız gibi dolaşarak bitirebilirsiniz. Ve yine mükemmel bir yeleğim oldu. Çok mutluyum. Şimdi bağcıklarını şuraya bağcığını yapacağım. İsterseniz düğmeler yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Bakın bu renkle, bu renkle ve bu da biraz daha ağır renklerle şu şekilde oldu. Çok tatlı yeleklerim oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım siz de benimle birlikte örer ve bu keyfi yaşarsınız diyelim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Tekrar bir videomda görüşmek üzere. Tekrar hoşça kalın.